Hızla artan nüfus, özellikle oluşan otomobil kirliliği, karbon emisyonlarının artışı, karbon ayak izinin büyümesi de özellikle kentlerimizde bu tehditlerin sonucu olarak karşımıza çıkan ve çözüm bekleyen olaylar. 2030 yılına geldiğimizde İzmir'de şu an 4,5 milyon olan nüfus 6,5 milyona varacak. 1,4 kat daha seyahat olacak kente, 1,7 kat daha fazla araba olacak. Bunu düşündüğümüzde de İzmir'de stratejik vizyonumuzu, gelecek vizyonumuzda ulaşım ve bisikletli ulaşımın sürdürülebilir olarak çözümlenmesi, bisikletli ulaşımın da toplu ulaşıma özellikle entegre edilmesi kaçınılmaz bir çözüm önerisidir. Bütün bunlar için aslında 2030 yılı hedefli olan bu İzmir Ulaşım Ana Planı, bisiklet ve yaya eylem planı, bu çevresel etkilerin azaltılması, motorsuz ulaşımın teşviki, otomobil bağımlılığının azaltılması, özellikle de bisikletli ulaşımın kentte aktif hale gelmesi, daha çok kullanılır olması, daha çok tercih edilebilir olmasına yönelik bir stratejik belge bizim için. Bu planla biz kapsamlı bir ulaşım sistemi ağı geliştirmeyi, bisikletli ulaşımı, toplu ulaşıma doğru entegre edebilmeyi ve bunu daha çok kullanılabilir hale getirmeyi hedefliyoruz. Sadece bu çalışmalar yürütülsün diye İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde sadece bisikletle ilgilenmesi için bir departman kuruldu. Elektronik bisiklet kabini kentlilerimizin uzun vakit geçirdiği alanlarda, kent merkezi içerisinde özellikle bisikletlerini güvenle park edebildikleri elektronik bir bisiklet parklanma sistemi. BİSİM uygulaması üzerinden ya da BİSİM kartla birlikte kabinlerin kapağı açılıyor. Daha sonra siz bisikletinizi içeriye koyuyorsunuz. Kapağı kapattığınızdan kiralama süreci başlıyor. Söz konusu kabinlerin içinde aynı zamanda elektrikli bisikletler için şarj üniteleri de bulunmakta. İçerisinde bir hareket sensörü bulunmakta ve herhangi bir izinsiz geçişte merkeze uyarı gitmekte. Böylece herhangi bir üzerine kapı kapanma ya da içeriye hayvan girmesi gibi durumlarda acil biçimde müdahale edilebilmektedir. Şu an 5 noktada 10 tane kabinimiz var ve bunların hepsi ikişer kapasiteli olmak üzere toplam 20 park kapasitesine sahip. Her yıl 10 tane olmak üzere biz bunu tüm kente yaymayı planlıyoruz açıkçası. Gelen talepleri de göz önünde bulundurarak aynı zamanda bisiklet master planımız da doğrultusunda mevcut alanların kapasitesini arttırarak başlamak üzere tüm kentte bu hizmetten vatandaşlarımızın faydalanmasını sağlayacağız. Bisiklet kenti olabilmek için bisiklet kültürünü geliştirecek teşvik ve etkinlikler düzenleniyor. Otomobillere tahsis edilen ya da araç park alanları olarak kullanılan alanların bisikletlilere ve yayalara verilmesi konusunda projeler geliştiriyoruz. Kentimizde uzun zamandır deniz ulaşımı bisikletli kullanımına uygun olarak düzenlenmektedir. Yeni aldığımız feribotlar ve deniz ulaşım araçlarımızda da güvenli bisiklet park yerlerimiz bulunmaktadır. Eylül 2020'den beri ise bisiklet kullanıcıları bisikletleriyle beraber deniz ulaşımından sembolik bir ücret olan 5 kuruş karşılığında faydalanabilmektedirler. Gün geçtikçe ulaşımın pahalanması sebebiyle deniz ulaşımındaki bisikletli kullanım oranı geçen yıla göre %82 oranında arttığını görmekteyiz. Genel ulaşım modları içerisinde de bisikletli ulaşımın tercih edilme oranının %0.5'ten %0.8'e yükseldiğini görmekteyiz. Bisikletli ulaşım için altyapı geliştirme çalışmaları devam ediyor. Yollar, bisiklet yolları ya da bisiklet yolu yapamıyorsak otomobillerle bisikletleri paylaştırmak. Otomobil sürücülerine, otobüs sürücülerine, toplu ulaşım sürücülerine bisikletliyi anlatmak, bisikletli ulaşımın önemini anlatmak, farkındalık projeleri geliştirmek ve bununla ilgili tanıtım çalışmaları yürütmek. Bunu yaparken bisiklet kültürünü aslında oturtmak. 79 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan kurumumuz İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olarak toplu taşıma hizmeti vermektedir. ESOT Genel Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yapılan toplu taşıma hizmetinde yolculukların %59'unu taşımaktadır. ESOT Genel Müdürlüğü, yoğun şehir hayatımızda stresten uzak, doğal kaynakları koruyan, düşük karbon ayak izine sahip, daha çevreci bir toplu taşıma sisteminin kazandırılması ve bunların toplu taşıma sistemiyle desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. 2014 yılından itibaren
örnek olarak hazırlanmış trafik eğitim pistimizde yaklaşık 3400 personelimize bisiklet kullanıcıları ile ilgili eğitim verilmektedir. Sürücülerimiz bu eğitimler sırasında trafikte bisiklet bilincini arttırmak amacıyla teorik ve pratik bilgiler almaktadırlar. Sayın Başkanımızın göreve gelmesiyle birlikte filomuzdaki otobüslere takılan bisiklet aparatlarının sayısı filomuzdaki araçların %40'ına kadar ulaşmıştır. Bisiklet kültürü İzmir'de var. Yok sayamayacağımız kadar oluşmuş bir bisiklet kültürü var. Ancak bunu güçlendirmek için, bunu daha da arttırmak için, bunu yaymak için ve bunu sürdürülebilir hale getirmek için çalışmamız gerekiyor şu anda. Bu bisiklet kültürü geliştiği anda gerçekten bir kent bisiklet kenti olmaya başlar, dönüşür.